Kalp ağrısı bireylerin acil servislere başvurmasının en yaygın nedenleri arasında yer alır. Çoğu zaman farklı nedenlerden kaynaklı göğüs ağrılarıyla karıştırılabilen bir sağlık sorunudur. Sıklıkla ölümlere neden olan kalp krizini düşündürmesi nedeniyle göğüs ağrısı çoğu kişiyi endişelendiren bir durumdur. Vücuttaki birçok organ ve sisteme ilişkin hastalık göğüs ağrısına neden olabilir. Bu nedenle kalp ağrısı nasıl ayırt edilir ve ne zaman ciddiye alınmalıdır gibi soruların yanıtları birçok kişi tarafından merak edilir. Nedeni ve tarzı ne olursa olsun göğüs bölgesinde hissedilen her türlü ağrı mutlaka ciddiye alınmalı ve vakit kaybedilmeksizin sağlık kuruluşlarına başvuru yapılmalıdır. Kalp ağrısı nedir? Göğüs boşluğunda ağrı hisseden bireylerin birçoğu kalp ağrısı nasıl ayırt edilir sorusunun yanıtını arar. Kalp ağrısı kalp dışı nedenlerden kaynaklanan göğüs ağrılarından farklı olarak göğüs boşluğunda hissedilen keskin ve bıçak saplanması tarzındaki acı veya donuk tarzdaki ağrılardır. Ağrının hissedildiği süre, yoğunluğu ve bölgesi kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Göğüs ağrısı yaşayan birçok birey ilk anda kalp krizi geçirdiğini düşünebilir. Kalbin bulunduğu göğüs bölgesinde hissedilen ağrılar kalp krizinin ciddi bir belirtisi olabileceği gibi bazı durumlarda ise daha az ciddi olan farklı nedenlere bağlı göğüs ağrılarıyla karıştırılabilir. Aynı zamanda bu ağrılar kalp krizi haricindeki kalbe ilişkin birçok farklı nedenden de kaynaklanabilir. Bunun ayrımını yapmak hastalar için mümkün olmayacağından kalp bölgesinde ağrı hissedilmesi durumunda derhal acil servislere başvurulmalıdır. Kalp ağrısı belirtileri nelerdir? Kalp veya göğüs ağrısı hissedilen zamanlarda ağrı ile birlikte bir takım farklı semptomlar da görülebilmektedir. Bu semptomlar aynı zamanda ağrının nedenine ilişkin de bilgi verir ve hekiminizin tanı koymasına yardımcı olur. Göğüs ağrısının kalbe ilişkin bir sorundan kaynaklanıyor olma ihtimalini güçlendiren kalp ağrısı semptomları şu şekildedir. Göğüste basınç ve gerginlik, yorgunluk hissi ve baş dönmesi, sırt, kol ve çene bölgesinde ağrılar, nefes darlığı, karın ağrısı, mide bulantısı, egzersiz veya efor gerektiren aktiviteler sırasında göğüste ağrı oluşumu. Bunların haricinde göğüste hissettiğiniz ağrının kalbe ilişkin hastalıkların haricinde farklı bir nedenden kaynaklandığı olasılığını güçlendiren belirtiler ise şu şekilde sıralanabilir. Ağızda ekşi, acı ve asitli bir tat. Yemek yedikten sonra oluşan göğüs ağrıları, yutma güçlüğü. Vücudun pozisyonuna göre ağrının şiddetinin azalıp artması. Öksürük, derin nefes alıp verme ve öksürme ile birlikte ağrının şiddetinin değişmesi. Burun akıntısı, ateş, üşüme ve titreme. Deride döküntüler. Endişe ve panik hali, normalden daha hızlı nefes alıp verme. Göğüs önüne doğru yayılan sırt ağrıları. Kalp ağrısı nedenleri nelerdir? Kalbe ilişkin sorunlardan kaynaklanan göğüs ağrıları birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Çoğu zaman kalp krizini düşündürse de kalp ağrısı yalnızca kalp krizinden kaynaklanmaz. Kalp ağrısının en yaygın nedenleri şunlardır. 1. Kalbe giden kan damarındaki tıkanıklıklardan kaynaklı olarak gelişen göğüs ağrısı. 2. Kalbe kan akışının tıkanmasıyla gelişen kalp krizi. 3. Kalbi çevreleyen kesenin iltihabı olan perikardit. 4. Kalpten çıkan en büyük damar olan aortun basıncına bağlı olarak içten dışa yırtılması. 5. Bir tür kalp kası hastalığı olan kardiyomiyopati. Nedeninin bir kalp hastalığı olduğu belirlenen göğüs ağrılarında en yaygın oluşum sebepleri bunlardır. Fakat bazı durumlarda kalp dışında farklı nedenlere bağlı olarak gelişen göğüs ağrıları da kalp ağrısıyla karıştırılabilmektedir. Bu durumda ağrının nedeni uzman hekimler tarafından yapılacak değerlendirmeler ve tanı testleri açığa kavuşturulabilmektedir. Kalp ağrısıyla karıştırılabilen göğüs ağrısı çeşitleri nelerdir? Kalp ağrısıyla karıştırılabilen farklı göğüs ağrısı türleri de mevcuttur.
Bunlardan en yaygın görülenlerinden bir tanesi gastrointestinal sistem hastalıklarıdır. Reflü hastalığı, mide ekşimesi, yemek borusundaki bozukluklara ilişkin yutma problemleri, safra kesesi iltihabı ve taşları ile pankreas iltihabı gibi sindirim sistemi hastalıklarında da göğüs ağrısı oldukça yaygın şekilde görülür. Göğüs boşluğunda yer alan akciğerlere ilişkin hastalıklar, kalp ağrısıyla karıştırılabilen ağrılara neden olan bir diğer hastalık grubudur. Zatüre, bronşit, pulmoner emboli veya kan pıhtısı, bronkospazm ve pnömotoraks gibi akciğer hastalıklarında göğüste şiddetli ağrıların hissedilmesi söz konusu olabilir. Ayrıca astım ve akciğer hastalığı koah bulunan kişilerde de oluşan bronkospazmlar nedeniyle göğüs ağrısı oluşabilmektedir. Bunların haricinde kaburgada oluşan kırık ve çatlaklar, kas ağrıları, sinir üzerinde basınç oluşturan kompresyon kırıklarıyla zona hastalığı, panik atak gibi hastalıklar da kalp ağrısıyla karışabilen göğüs ağrılarının oluşumunda rol oynayabilen diğer faktörlerdir. Kalp ağrısı teşhisi nasıl konur? Göğüste ağrı şikayeti bulunan hastalar derhal hastanelerin acil kliniklerine başvurmalıdır. Hekimler tarafından yapılacak fiziksel muayene sırasında ağrıya ilişkin hastanın öyküsü ve mevcut kronik hastalıkları, kullandığı ilaçlar gibi bilgileri alındıktan sonra tanıyı destekleyici bir takım tetkikler istenebilir. Hekiminizin göğsünüzdeki ağrının sebebinin bir kalp hastalığı olabileceğini düşünmesi durumunda genellikle ilk önce kalbin elektriksel aktivitesini kayıt altına alan EKG testi uygulanır. Bunun yanı sıra bazı enzimlerin kandaki düzeylerini araştırmak için kan testleri, kalp ve akciğer ile bu bölgede yer alan kan damarlarını görüntülemek için röntgen, kalbin hareketli görüntülerini elde etmek için ekokardiyogram, kalpte ve aort atar damarındaki hasarları tespit edilmek için MR, egzersiz sonrası kalp fonksiyonlarını değerlendirmek amacıyla efor testi, arterlerdeki tıkanıklıkların incelenmesi için anjiyogram uygulamalarından gerekli olanları yapılır. Elde edilen sonuçlar hekim tarafından değerlendirildikten sonra kalp ağrısına neden olan sorun teşhis edilerek tedavi süreci başlatılır. Kalp ağrısı tedavisi nasıl yapılır? Kalp ağrısında tedavinin ne şekilde planlanacağına, ağrıya neden olan hastalık, hastanın sağlık durumu ve yaşı gibi durumlar bir arada değerlendirilerek hekim tarafından karar verilir. Kalp ağrısı nasıl geçer diye merak eden hastalar için bu soruya yanıt olarak verilebilecek tek bir uygulama olmadığı gibi tedavide ilaçlar, invaziv olmayan tıbbi teknikler ile cerrahi operasyonlardan herhangi biri veya birkaçının kullanılabileceği söylenebilir. Damar tıkanıklığı sorunu bulunan hastalarda kan sulandırıcılar, kolesterol düşürücü ilaçlar önerilebilmektedir. Buna ek olarak bazı durumlarda balon ve stent uygulamalarıyla tıkanmış damarların açılması gerekebilir. Daha ileri durumlarda koroner arter bypass operasyonuyla hasar görmüş arterlerin cerrahi tekniklerle onarımı sağlanabilir. Hipertansiyon sorunu olan hastalarda kan basıncının durumuna göre tuzsuz ve düşük sodyumlu diyet uygulaması gerekli ise tansiyon ilaçlarının kullanımıyla tansiyon seviyeleri normal değerlere indirilerek damar hasarlarının oluşumu önlenmelidir. Göğüste oluşan ağrının kalp ağrısı olmayıp sindirim sistemi, iskelet ve kas sistemi veya solunum sistemi içerisinde yer alan farklı doku ve organlara bağlı bir ağrı olduğunun tespit edilmesi halinde ise hastalar ilgili birimlere yönlendirilerek hastalıklarına yönelik tedavilerinin başlatılması gerekir. Eğer siz de kalp ağrısı yaşıyorsanız ve kalp ağrısı neden olur, nasıl geçer gibi sorunların yanıtını arıyorsanız, acil müdahale gerektiren ciddi bir hastalığınızın olabilme ihtimalini göz önünde bulundurmalısınız. Bu nedenle kalbin de yer aldığı göğüs bölgesinde herhangi bir ağrı hissetmeniz durumunda derhal bir sağlık kuruluşuna başvurarak detaylı bir muayeneden geçmelisiniz.